Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek destek vermeyi unutmayın. Birinci Çin-Japon Savaşı sadece 8 ay sürmüştü. Savaş sonunda 50.000 insan hayatını kaybetmişti. İkinci Çin-Japon Savaşı ise 8 yıl sürdü. Savaş bittiğinde 1,8 milyon insan hayatını kaybetti. İkinci Çin-Japon Savaşı'nda esrarengiz bir kaybolma olayı gerçekleşti. Kaybolan bir kişi değil 3.000 askerdi. Olayın tarihi bazı kaynaklarda 1937, bazı kaynaklarda ise 1939 olarak geçiyor. Ağustos 1937'de Japon orduları Şangay'daydı. Japonlar hiç beklemedikleri bir direnişle karşı karşıya kalmışlardı. Ağır kayıplar vermelerine rağmen Kasım ayında şehri ele geçirmeyi başardılar. Bir kesim savaşın artık bittiğini düşünüyordu. Fakat Japonya tarafında durum hiç de öyle değildi. Japon İmparatorluğu Aralık 1937'de Çin'in başkenti Nankin'i ele geçirmek için yola çıktı. Nankin o dönem için Çin Cumhuriyeti'nin başkentiydi. Çinliler Nankin'in her an düşebileceğinin farkındaydı. Ona rağmen ordularının yok olma riskini göze alamıyor, Nankin'e takviye birlikler gönderemiyorlardı. Bunun yerine Japonları Çin'in iç bölgelerine çekerek yıpratma taktiği denediler. Ama bu plan da ellerinde patladı. Lider Chen en sonunda ekibiyle birlikte Wuhan'a çekildi ve Nankin'i General Tang'a bıraktı. General, şehirdeki yabancı gazetecilere yaptığı açıklamada şehrin teslim olmayacağını, sonuna kadar direneceğini söylüyordu. Çoğunluğu deneyimsiz askerlerden oluşan 100.000 kişilik ordusuyla Japonları geri püskürteceğini iddia ediyordu. Diğer yandan intikam ateşiyle yanıp tutuşan Japon ordusu neredeyse Nankin'e varmıştı. Komutanları, "Dilediğiniz gibi yağma yapabilirsiniz. Hatta içinizdeki canavarı salabilir, Çinlilere her istediğinizi yapabilirsiniz," demişti. Bu özgürlük Çinlilere zorlu günler getirecek, Japonlara da alınlarından uzun yıllar silinmeyecek kara bir leke bırakacaktı. Japonlar resmi bir savaş ilanı yapmamışlardı. Çünkü savaş Amerika'nın kulağına giderse savaş malzemeleri konusunda büyük bir ambargo yiyebilirlerdi. Bu da savaşı kaybetmeleri anlamına gelirdi. Çin ise her ne kadar ordularını hazır halde bulundursa da resmi bir savaş ilanı gelmediği için Japonların kendilerine saldıracağını düşünmemişti. 8 Aralık 1937'de Japonlar Nankin'in kapısına dayandılar. Sadece bir gün sonra 9 Aralık'ta şehri tamamen kuşatmışlardı. Aynı gün Japon İmparatorluğu bir bildiri yayımladı. Çin Ordu Komutanlığı'na seslendi. Japon ordusu sivillere ve askerlere hiçbir nefret emaresi göstermeden son derece nazik ve cömert bir biçimde davranacaktır. Fakat karşı koyanlar olursa onlar öfkemizin en yakıcı tarafıyla sınanacaktır. Japonlar Çinlilere ultimatom vermişlerdi. 10 Aralık günü verilen süre dolacaktı. Japonlar Çin'in vereceği cevabı merakla beklerken Çin ordusu askerlerini gerekli bölgelere yerleştirdi ve son adam ölene kadar savaşacaksınız emrini verdi. Bu emir Japonları reddettiklerini gösteriyordu. 10 Aralık 1937 gecesi Japon İmparatorluğu'nun verdiği süre doldu. Çinliler Japonlardan bir saatlik ek süre talep ettiler. Görüşmek için şehrin kapısına elçiler gönderdiler. Sınırda bunlar yaşanırken iç kesimlerde farklı senaryolar devreye girmişti. Çin, sivil halkı güvenli bölgeye taşıdı. Halkın elindeki gıdaları ve değerli eşyaları zorla aldı. Siviller, Japonların kendilerine iyi davranacaklarını düşünüyorlardı. Fakat bu çok büyük bir yanılgıydı. Gece 1'de Çin ordusu geri çekilme kararı aldı ve şehri Japonlara teslim etti. Japon askerleri teslim olmaya çoktan hazır olan Çin askerlerini bir araya toplayıp kurşuna dizdi. Yağma ve tecavüz hakkı bizzat komutanları tarafından verilmişti. Bu haklarını sonuna kadar kullanmaktan çekinmediler. Kısa süre sonra sokaklar insan bedenleriyle dolup taştı. Japonlar hiçbir zararı olmayan yaşlıları bile hiç düşünmeden öldürüp sokağa atmışlardı. Sokaklar, nehir kenarları ve boş arazilerde binlerce Çinliyi öldürdüler.
Bazı kaynaklarda öldürülen savaş tutsaklarının 55.000 olduğu yazıyor. Bazı kaynaklarda ise Japonların sadece Nanking şehrinde 300.000 insanı öldürdükleri iddia ediliyor. 300.000 ölünün yanında 100.000 yaralı vardı. 20.000 insansa hayatları süresince unutamayacakları utanç verici anlara şahit olmuşlardı. Dönemin Japon gazetelerinden bir tanesi katliamın boyutunu ifade eden bir başlık atmıştı. 100 Çinliyi kılçıkla öldürme yarışması. Yarışma kuralları gayet basit. Yarışmaya katılan 2 Japon askeri Çinlileri öldürmeye başlar. 10 dakika içinde en çok askeri kim öldürürse yarışmanın galibi o olur. Gazeteler büyük bir zevk içinde katliamı halka duyuruyorlardı. 9 Aralık'ta Çinlilere ait 3000 askerden oluşan bir Tugay, Nanking'in 3 kilometre uzağındaki bir bölgeye gönderilmişti. Japonlar şehri çoktan almışlardı. Fakat Tugay hala ortalarda yoktu. Görevleri yakınlardaki nehir üzerinde yükselen bir köprüyü savunmaktı. Bir şeyler olmuş ve 3000 asker hiçbir iz bırakmadan kaybolmuştu. 9 Aralık 1937 akşamı komutan Li Fu askerlerini kontrol ettikten sonra yatağına gitti. 10 Aralık sabahı bir asker tarafından uyandırıldı. Asker, Nanking'e gönderilen savunma hattının herhangi bir çağrıya yanıt vermediğini söylüyordu. Li Fu hemen bir inceleme ekibi kurup savunma hattının olduğu bölgeye gönderdi. Askerler bölgeye ulaştığında kulakları sağır eden bir sessizlikle karşılaştılar. Savunma hattında bir tane bile asker kalmamıştı. Çevrede herhangi bir çatışma izi yoktu. Ağır silahlar yerli yerlerinde ateş etmeye hazır bir durumdaydı. Yakılan ateşler hala sıcaktı. Ama erler ve subaylar bölgeyi terk edip gitmişlerdi. Ya da bilinmeyen bambaşka bir durum vardı. İnceleme ekibi yakınlardaki diğer birliklere ulaştı. Az ilerideki köprüde konuşlanan birlik hiçbir hareketlilik olmadığını, gece boyunca hiçbir silah sesi duymadıklarını söylüyordu. Savunma hattına ne olduğuna dair hiçbir ipucu yoktu. Çinliler askerlerinin topluca Japonlara teslim olduğunu düşünüyorlardı. Fakat bunu yapmaları için Çin birliklerinin olduğu köprülerin birinden geçmeleri gerekti. Ama hiçbir köprüden geçmemişlerdi. Yani Japonlara teslim olmadıkları çok netti. Askerler Japonların Çinlilere yapacakları işkencelerden haberdar değillerdi. Onlar yok olduğunda Japonlar henüz şehre girmemişlerdi. Öte yandan Japonlar çok iyi davranacaklarını söyleyip onları kandırmışlardı. Yani Tugay'ın bu ihtimali düşünüp kaçması çok düşük bir olasılıktı. Zaten eğer görevlerini yerine getirselerdi Japonların eline düşüp işkence sonucu hayatlarını kaybedeceklerdi. Tugay savaşın Japonların lehine döndüğünü biliyordu. Ümitsizlik onları kaçmaya zorlamış olabilir. Kaçmak için tek yolları Çinlilerin olduğu köprüler olsa da daha zorlu bir seçeneğe yönelip ıssız bölgelere gitmiş olabilirler. Hatta çevredeki çiftçiler de onlara yardım etmiş olabilir. Ya da askerler bu yardımı zorla almış da olabilirler. Bu kayıptan devletin haberi var mıydı? Belki de bu firar devlet tarafından öğrenilmiş fakat böylesi büyük bir kitlenin kaçışını duyurmak moral seviyelerini düşürüp Çin hükümetini zayıf göstereceğinden açıklamaktan kaçınmış olabilirler. En mantıklı senaryo askerlerin ıssız bölgelere kaçmış olma ihtimali. Fakat aslında bu da intihar etmenin bir başka yolu. Çünkü o zamanlar Nanking bölgesindeki bitki örtüsü seyrekti ve 3000 asker için yeterli korumayı sağlayabilmesi imkansızdı. Japon savaş tarihi raporları da bir grup Çinli askerle hiç karşılaşmadıklarını belirtiyordu. Onlar da bu olayı duymuş ve haberlerinin olmadığını yazmışlardı. 3000 askerin kaçıp kendilerini fark ettirmeden saklanması çok zordu. Bu durum gerçek olsa bile ileriki yıllarda bazıları illaki bulunurdu. Yıllar akıp gitti ama askerlerden hiçbir iz bulunamadı. Olay halk tarafından duyulduktan sonra birçok komplo teorisi ortaya atıldı. Tugay'ın paralel evrende kaybolduğunu düşünenler vardı. Evrenin bir dizi paralel evrenlerle çevrili olduğunu düşünenler olayı bu şekilde açıklıyorlardı. Bir kesime göre uzaylılar tarafından kaçırılmışlardı. Onların yer altındaki büyük boş bir katmana düştüğünü söyleyenler bile oldu.
En akla yatkın iddialardan biri de onların hayali bir Tugay olduğu iddiası. Çinliler Japonları korkutmak amacıyla böyle hayali bir ordu tasarlamış, onlara gözdağı vermiş olabilir.